Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki çantayı çalışacağız arkadaşlar. Gerçekten çok şık duruyor. Ben 2 kat ip kullanarak yaptım ve çok tok ve dolu dolu bir çanta oldu. Hemen içini göstermek istiyorum. İçi gayet geniş. Astarına jut bir kumaş kullandım. Daha doğrusu ben dikmedim, terziye diktirdim ama gerçekten çok güzel oldu. Jut kumaşlar bu kağıt iplere çok yakışıyor bence. Hemen şöyle iplerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle çile halinde aldığım 2 farklı renkte, maalesef ki renk kodları yok ve markada yok, çile halinde alıyorum ben iplerimi ve böyle sarıp kullanıyorum. Ne kadar gitti derseniz arkadaşlar, şu ipim 400 gramdı, şu kadar kaldı ve çift kat kullandım. Şu ipimden de yine aynı şekilde 400 gram vardı, bu şekilde kaldı arkadaşlar. Yeniden şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Ben çok beğendim. Böyle dolu dolu olması daha da hoşuma gitti. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Evet, hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben şöyle uzunca bir askı örüp etrafında doladım ve 3 milimlik tığla ördüm. Bu askı diyorum, ben bunu askı ördüm çünkü doladım ve hemen ortalarına şöyle kocaman boncuklarım var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tuhafiyeden aldım. Şöyle minik bir paketin içinde aldım. Kaç milim olduğunu bilmiyorum ama şöyle küçük bir ceviz kadar. Şöyle ikisinin ortasına yapıştırdım ve gerçekten çok güzel oldu. Ve çantayı 2 kat ördüm arkadaşlar. 4 milimlik tığla ördüm. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığla rahatlıkla örebilirsiniz. Ve benim bunu örmem sadece 2 günümü aldı. Bir gün askısını ördüm. Bir günde çantasını ördüm ve 2 günde elime böyle şahane bir çanta geçmiş oldu. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum tabii ki. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz gerçekten bana çok büyük destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben zincirimi çektim. İpim 2 kat, çok ince olduğu için toplamda 40 zincir çektim. İpim 2 kat olduğu için 40 zincir çektim, yoksa daha fazla zincir çekilmesi gerekiyor. Şu anda şöyle tam manasıyla ölçtüğümde hemen şöyle göstermek istiyorum. 33 santim zincir çekmiş oldum. Şimdi en son zincirden bir zincir çekiyorum ve hemen önümdeki zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Zincirlere tek tek batıyorum. Her bir zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir zincirim kaldı. Bu son zincire 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir, hemen şunu şöyle arkaya getiriyorum. Aynı zincire batıyorum. 2. Burası çok kasarsa 3 de yapabilirsiniz. 2 tane yaptım ve karşı tarafa geçtim. Yine her bir şöyle ilmeğe batıyorum. Zincirin diğer tarafına yine her bir zincire diyelim. Tek tek batıp sık iğneler yapıyorum. Diğer tarafa gelene kadar yine sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Bakın, tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın, ilk battığımız zincirde bir tane sık iğnem var. Hemen yine aynı zincire batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yani baştaki ve sondaki zincire 2'şer tane sık iğne yapmış olduk ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Burada hemen bakın, ikinci sık iğne tepesindeyim. Bir zincir çekiyorum ve hemen yine aynı yere batıp
şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğneye 2 tane sık iğne yapmış oldum ve yanındaki sık iğne tepelerine batarak yine birer tane sık iğne yapıyorum. Diğer tarafa gelene kadar, yani 2 zincir 2 sık iğne yaptığımız yere gelene kadar uç kısma her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. Bakın, burada bir zincire 2 tane yapmıştık, tam o bölümdeyim. İlk sık iğneye batıyorum, 2 tane, bir, aynı yere battım, 2, hemen yanındaki ikinciye batıyorum, buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum, 1 ve 2. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra yine diğer tarafa gelene kadar her bir sık iğneye batıp bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Bakın, ilk başlarken 2 tane sık iğne ile başladık. Yine son sık iğneye 2 tane yapıyorum. 1, 2. Yani burada ilk yaptığımız 2 tane sık iğneye 4 tane yapmış olduk. 2 birine 2 birine. Hemen karşıdaki sık iğneye batıyorum ve kaydırmayla, çok pardon, kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ben çok büyük yapmayacağım. Bir sıra daha yapıp bırakmayı düşünüyorum. Bakın, burada 4 tane sık iğnem var. Burada ikincideyim ben. 1, 2, 3, 4. Şimdi önümdekine, pardon, üçüncüdeyim şu anda. Üçüncüye bakın, 1, 2, 3, 4. Üçüncüye tek batıyorum. Bir tane yani. Hemen ikinciye 2 tane. 1, aynı yere battım, 2. Şimdi diğer tarafa gelene kadar yine her bir sık iğneye bir tane batmaya devam edeceğim. Tek tek batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Diğer tarafta yine şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Şurada şuraya gelene kadar örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın, yine sıra sonuna doğru gelmeye başladım. 1, 2, 3, 4 tane zincirim var. 4 tane zincirin, yani 2 burada 2 burada, ilkine batıyorum, 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere battım, 2. Hemen ortada 2 tane var. Bu 2 taneye birer tane yapıyorum. 1, hemen yanındakine battım, 1 ve dördüncüye 2 tane, 1 ve 2. Bakın, 4 tane sık iğneye, birincisine 2 tane, ikincisine 1, üçüncüsüne 1, dördüncüsüne yine 2 kez battık, 2 tane sık iğne yaptık. Toplamda 2, 4, 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu ve tek tek batarak yine diğer uca gelene kadar şöyle sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yine bakın, son 2 tane, ilkini çift batacağım, ikincisine bir tane ve diğer yarısını yapmıştık zaten. Önce 1 batmıştık, sonra 2 batmıştık. Hemen burada karşıya battım, kaydırmayla bu sıramı tamamlıyorum. Şöyle tek ilmek almışım, şurayı bir düzelteyim. Çift biraz zor oldu benim için. Evet,
çift iple örmek biraz zor. Evet, bakın şu taban ters tarafı içe doğru gelecek, düz tarafı dışa gelecek. Benim için bu taban yeterli ama sizler benim için yeterli değil, daha da geniş yapmak istiyorum derseniz, bakın burada 2 sona 2 başa yapmıştık. Dönerken yine burada 2 tane yaptığımızın çiftin ilkine 2 tane yapıyoruz. Geri kalanına birer tane. Çiftin en sonuncusuna yine 2 tane yapıyoruz. Yani çiftlerin her sonuncusuna 2 buraya 2 buraya arttırma yaparak istediğiniz sıralarda yapabilirsiniz. Eğer burada bir volanlanma yaparsa şu ortalara da çift batabilirsiniz. Yani 2 buraya 2 buraya 2 buraya şeklinde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben çok geniş olmaması için sadece 2 taraftan büyütmeye uygun gördüm. 2 buradan 2 buradan şeklinde benim için yeterli. Evet, sizin için de böyle yeterliyse hemen burada bir zincirle başlıyorum. Bakın arka ilmeklere batacağım. Şöyle net miyiz? Bakın arka ilmeklere batarak artık arttırma yapmıyorum. Her bir sık iğne tepesine bakın arka ilmeğe batarak şu şekilde sık iğneler yapıyorum. Artık yukarı doğru çıkacağız. Arka ilmeklere batarak sık iğnemi yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yukarı doğru çıkacağız. Ben tek tek her bir sık iğne tepesine arkadan batarak sık iğnemi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum açıklık kalmaması için. Artık şöyle yukarı doğru yükseleceğiz. Sadece çantamı ben sık iğne ile yapacağım. Her sırayı aynı şekilde ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne. Her bir sık iğneye bir tane eksiltme, arttırma yok arkadaşlar. Bu şekilde tek tek sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Ne kadar yükseklikte örmek isterseniz o kadar sıra yapabilirsiniz. Ben de şimdi göz kararı yaptığım için kaç sıra öreceğimi sizlerle paylaşamıyorum. Ben göz kararı örüp evet bu kadar yeter dediğim yerde bırakacağım arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde yukarı doğru çıkmaya başladık. Ben yine burayı bitirip bir 3. sırayı da yine sizlere göstermek istiyorum. Kafanız karışmaması için bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıranın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye şöyle tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. 2. sıradayız. 1. sırada sadece arka ilmeklere batmıştık. 2. sırada normal tepelerine batıyorum ve artık tüm sıralar aynı şekilde tam şu şekilde ortalarına batarak yapacağız. Yine burada bir zincirimi çekiyorum. Ve yine dibine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bitiş ve başlangıç bu şekilde arkadaşlar. Tek tek tüm sık iğne tepelerine bakın şu şekilde tam normal batıyorum. Bayağı sert ve güzel bir çanta olacak. Örümü biraz zor benim için şu anda. 2 kat olduğu için ama gerçekten çok güzel olacak. Bu şekilde dediğim gibi şöyle bakın yukarı doğru yükselmeye başladık. Bu şekilde ben istediğim sıraya gelene kadar sık iğnelerle yükselmeye devam edeceğim. İstediğim bölüme geldiğimde de devamını beraber yine sizlerle beraber çalışacağız. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Ben yeterince büyüttüm. Sizler enini ve boyunu istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli.
Hemen şöyle bir ölçü vermek istiyorum. Eni ve boyu ne kadar oldu diye. Şöyle bayağı sert bir çanta oldu. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle bakıyorum. 34 santim eni. Şöyle 20 santim boyu arkadaşlar. Benim için ideal. Ben burada artık bitireceğim. Hemen şöyle son bitişi yapıyorum ve son sıra öreceğiz. O da ters sık iğne öreceğiz. Şöyle kaydırmayla burayı kapattım. Tersten öreceğiz. Daha güzel bir görüntü vermesi için bir zincir çekiyorum burada. Bakın hemen şöyle dibine battım. Bir sık iğne ile başlıyorum. Daha sonra bakın hemen arkasındakine batıyorum. İlmek alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Hemen arkasındakine battım. Yani ters, normal sık iğne yapıyorum ama tersten örüyorum. Şöyle kapatıyorum. Arkadakine battım. İlmek aldım. Şöyle uzatarak yapalım. Çok sık olmasın. Bakın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü veriyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Son bitiş olarak yapıyorum bunu genelde ben. Çantalara, bluzlere, şallarda bile kullandığım oluyor. Motiflerde kullandığım oluyor bu ters sık iğneyi. Ben çok beğeniyorum bitişte. Evet. Şöyle ben sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonunda daha sonra diğer bölümlere geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok güzel oldu ve gerçekten çok sert ve ağır görünüyor. Hemen şöyle bir bundan biz daha önceden çok askı örmüştük. Şöyle uzunca ben kamera arkasında ördüm ama bu bile yeterli olmayacak. Bakın normalde bunu şöyle dikmeyi düşünüyordum. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Diğer tarafı da siz hangi model isterseniz şöyle elinizle model veriyorsunuz. Bu şekilde dikiyorsunuz. Şöyle şu kenarı da göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde ama maalesef benim boyum fıtığım olduğu için dikme çok uzun sürecek. Ben de dedim ki neden ben bunu böyle silikon tabancasıyla yapıştırmayayım. Şöyle kendi kendime şöyle bir model verip bunu bu şekilde yapıştıracağım ama gördüğünüz gibi askı kısa kaldı. Biraz daha örmem gerekiyor. Bunu nasıl ördüğümü hemen göstereceğim. Bakın arasına da benim şöyle çok kalın, hemen bakıyorum yanımda mı? Şöyle bir kağıt ipim var ama oldukça kalın bir ip. Bundan 2 tane şöyle yan yana yapıyorum. Şöyle hemen ördükçe içine geçiriyorum. Uzunca yapıyorum. Bitti. Yeniden kesiyorum. Yeniden içine tekrar koyup örmeye başlıyorum. Çünkü çok uzun bir şekilde zaten öremezsiniz. İçine şunu koyup çok uzunca. Şöyle 1 metre 1 metre koyuyorum. Bu şekilde döne döne örüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca onun nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Tabii ki bunu tek kat ördüm ve farklı bir renkle ördüm biraz belli olsun diye. Yani aralarında en az 2-3 ton fark var. Ama sizler aynı renkle örebilirsiniz. Bu kullandığım kağıt ipte oldukça kalın bir kağıt ip. Yine bu ipi ince örerseniz, yani ince ile örerseniz daha küçük, daha kibar duracaktır. Benimkisi biraz kalın oldu, onu baştan söyleyeyim. Evet, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Hemen şöyle tığımı bulayım. Arkadaşlar bunu ben 3 milimlik tığ ile örüyorum. Çantayı 4 milimle ördük. Askıyı 3 milimle böyle sıkı sıkı olsun istiyorum çünkü. Hemen şöyle sihirli halkamı kilitliyorum. Ve bu sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle buradayken iyice ortayı küçültüyorum ki bittikten sonra ortayı küçültmek çok zor. 2 oldu.
3 4 5 ve 6. Bakın burada hiç kapatmıyorum ben. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve yine devam ediyorum. Sık iğne yapmaya, kapatmıyorum. Bunda kapatma yok. Döne 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 devam ediyoruz. Şöyle şuraya batmıştık. Evet. Bazen de şaşırıyoruz. Genişleme olabiliyor. Battığınız yere dikkat edin. Tekrar aynı yere batarsak maalesef büyüme oluyor. O yüzden battığımız yerlere çok dikkat edelim. Ben bazen şaşırdım. Bazı yerleri şöyle biraz kalın gibi oldu sanki. Ama sizler battığınız yere ne olur dikkat edin. Ki büyüme olmasın, genişleme olmasın yani. Şöyle sıkı sıkı yapıyorum. Bakın döne 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 bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Bu biraz daha uzadığında hemen diğer kalın kağıt ipimi alıyorum ve şöyle şuraya içine sokuyorum. Onunla beraber örmeye başlıyorum. Bakın şöyle katlanması daha güzel görünüyor. Askılarıma da yapıyorum ben onu. Bence çok güzel oluyor. Evet bakın bu şekilde döne döne devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle. Bakın şöyle elimle düzelttiğimde bu şöyle yuvarlak şekilde devam ediyor. Çift 2 kat ördüğümde daha zordu. Şimdi tek kata geçince daha kolay oldu. Evet. Şöyle elimle düzeltiyorum. Bakın hemen şöyle onu da nasıl koyduğumu göstereyim. Şöyle kısa keseceğim. Bakın. Hemen şöyle uzadığında şunu şöyle içine yerleştiriyorum ve onunla örmeye başlıyorum arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Yeni öğrenen arkadaşlar anlamayacak diye biraz tedirgin oluyorum. Kusura bakmayın. Şöyle en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir model. Pinterest'te varmış. Ben görmedim ama fotoğrafını attılar. Böyle bakarak ona benzetmeye çalıştım. Gerçekten çok güzel. Bazı arkadaşlar her attığımızı yapmıyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar her attığınızı maalesef yapamıyorum. Ya birçoğunun videosu olmuş oluyor. Ya da çok hani seyredilmeyecek modeller oluyor. O yüzden maalesef yapamıyorum. Ya da benim için çok zor olacak modeller oluyor. O yüzden yapamıyorum. Yoksa gerçekten çok hoşuma giden ve gerçekten çok sevilecek modelleri attığınızda gördüğünüz gibi yapıyorum arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde devam ediyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şuna göre bu da ince bir ipti ve daha bakın ince oldu. Bu şekilde döne 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 devam ediyorum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi hemen buna geliyorum. Bunu ben biraz daha öreceğim arkadaşlar. Bunu da 3 milimle ördüm. Biraz daha öreceğim çünkü bayağı kısa. Şöyle tekrar bakalım. Evet. Ay şöyle çünkü yanlardan da yapıştıracağım. Evet. Şöyle bir model vereceğiz artık. Şöyle şuralara da boncuk koymak istiyordum ama bakalım ne olacak. Biraz daha öreceğim. Daha sonra da şöyle silikon tabancamı alıp üstünkörü göstermek istiyorum. Çünkü ekranda çok silikon tabancasıyla çalışamayacağım için tam bitireyim. Şunun kapanışını da göstereyim sizlere. Daha sonra da şöyle yapıştırmayı göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar ben yeterince biraz daha ördüm. Az önce ölçtüm. Toplamda 2 metre örmüşüm arkadaşlar. 2 metre benim için yeterli. Siz yine aynı gösterdiğim gibi modelinizi verin. Arta kalan
Askınızı da hesaplayın, ona göre örebilirsiniz. Önce çantamızı örüyoruz, sonra askımızı model vererek askıyı istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle 2 ilmek toplayarak burayı kapatacağım. Şöyle bakın. Şöyle 2 ilmek toplayarak bakın 2 yere aynı anda battım. Hepsini kapattım. Şimdi sonuna kadar 2 yapamayacağım için şöyle yapabildiğim yere kadar 2 toplayacağım. Bakın bir buraya battım. Bir yanındakine battım. Kapattım. Şöyle bir buraya batıyorum, ilmek alıyorum. Bir yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum. Bakın orada zaten küçüldü. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Kameranın karşısında biraz zorlanıyorum. Kamera olmasa daha kolay yapılıyor aslında, ama önümde 2 elimin arasında kamera olduğu için biraz zorlanıyorum. Bakın bu kadar yeterli. Hemen buradan keseceğim. Daha sonra şöyle bir yün iğnem var. Şöyle şunu da çanta bittiğinde dikerek kapatmıştım. Hemen buna geçireceğim ve şurayı kapatacağım arkadaşlar. Aynen şunun gibi olacak. Eminim anlaşıldı. Ben hemen burayı kapatıyorum. İğneyle de hemen şurayı kapatıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben hemen gördüğünüz gibi uç kısmını kapattım. Hemen şöyle fişe taktım. Tabancamı, silikon tabancamı. Hemen şöyle kameranın karşısını tam ayarlayamayacağım için şöyle tekrar size göstermek istiyorum. Bir tarafını şöyle küçük yapacağım. Bakın şu şekilde. Bakın şu şekilde yapıştıracağım. Şuraya kadar yapıştıracağım. Aynen burayı da büyük yapacağım şöyle. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tabii ki. Şunu da şöyle istediğim gibi şekli verip şu şekilde bakın. Buradan şöyle şuraya kadar yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle boncuklar da aldım. Şuraya koyarım diye düşünmüştüm ama boncuk küçük. Eğer büyük bir boncuk bulursam şöyle arasına bir boncuk da koymayı düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu yapıştıracağım ve daha sonra döneceğim. Ama eğer sizler dikerseniz daha sağlam olacaktır. Bu şekilde yapa yapa dikebilirsiniz. Dediğim gibi ben maalesef dikemiyorum. O yüzden yapıştıracağım. Hemen bunu bu şekilde yapıştırıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim yapıştırma işlemim bitti. Şöyle bir de etiket taktım. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben astarını yine her zamanki gibi terzide diktireceğim. Şöyle jut bir kumaş kullanmak istiyorum. İçi de gayet geniş oldu. Hemen şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu öne uyguladığımız modeli şundan bir tane daha yapıp arkasına da uygulayıp çift askılı olarak da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle elimde olan bir süsü de hemen yanına şöyle taktım. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.